Ses 1 2. Ses deneme. Ses. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beğeneceğinizi umduğum bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar malum 2020 yılının insanlık adına çok şanslı bir yıl olduğunu söyleyemeyiz. Koronasıydı, depremiydi, bir sürü musibetle uğraştık. Fakat Amerika'da otomotiv dünyasında bir gelişme oldu ki beni gerçekten heyecanlandırdı. Corvette C8. İleriki dönemlerde bu Corvette C8'i daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Aslında bu mid-engine yani ortadan motor konsepti çok yeni değil. GM bünyesinde de daha önce defalarca denendi ama maalesef bu çalışmaların da birer çizimden öteye geçemediğini görüyoruz. Ta ki bir Türk, bir çılgın Türk mühendisi İşte karşınızda. Evet bayanlar baylar, alkışlarınızla Hulki aldı kaçtı. Hulki abi 1933 yılında İstanbul'a dünyaya geliyor. Aslında onun Türkiye'deki günlerine ait çok fazla bir bilgi bulamadım. Ama ailesinin bir Chevrolet bayisinin sahibi olduğunu biliyoruz. Yani çocukluktan itibaren otomotiv dünyasının içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Hulki abinin daha o yıllarda ileriye dönük olarak otomotiv dünyasıyla ilgili bir şeyler yapmak istediğini görüyoruz. Prestijli okullardan olan Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra ver elini Amerika. Direkt zaten kapağı Michigan'a atıyor. Orada makine mühendisliği üzerine eğitim aldıktan sonra master'ını da tamamlıyor ve Detroit'e yerleşiyor. Detroit o zamanlar Amerika'nın en civcivli şehirlerinden. Herkesin cebi dolu, herkes çalışıyor. Otomotiv endüstrisinde sadece Amerika'da değil, açıkçası dünyada da kalbinin attığı bir yer. Müzik var, eğlence var, sosyal, kültürel açıdan da çok güzel bir şehir. Zaten Amerika'nın da böyle bir takım sosyal değişimlerden geçtiği bir dönem. Yani güzel, renkli bir hayat söz konusu. Hulki abi GM yani General Motors'ta çalışmaya başlıyor. GM malum belli departmanlardan oluşuyor. Farklı çatısının altında farklı markalar var. Hulki abi ve ekibinin de çalıştığı departman Pontiac. Aslında Pontiac GM bünyesinde performans üzerine odaklanmış bir departman, bir marka gibi görünse de son yıllarda bu çizgiden biraz uzaklaştığını görüyoruz. Pontiac bünyesinde ilk dönemlerde Hulki abinin yolu daha sonra bir efsane haline gelecek olan yani otomotiv dünyasında çok ayrı bir yeri olan DeLorean. Yani bir nevi John DeLorean'ın Hulki abinin mentoru olduğunu söyleyebiliriz. Let me introduce you to another brand new series, the GTO. İkisi beraber bu dönemde GTO üzerine çalışıyor ki zaten GTO'nun da otomotiv dünyasında bir deviri açıp kapatan bir model olduğunu söylemeye gerek yok. Şimdi dönemin araç dizaynlarına baktığımız zaman oldukça hantal, büyük kasalı araçlar olduğunu görüyoruz. Pontiac bu çizgiden farklı bir şeyler denemek istiyor. Bunun tabi sebepleri var. Avrupa'da, Japonya'da bir takım gelişmeler var. Tabi yine bu dönemlere damgasını vurmuş olan petrol krizi söz konusu. Bu petrol krizinin de yaratmış olduğu pazar ihtiyaçlarını göz önüne alınca farklı bir konsept arayışları başlıyor. Program planning group went to the corporation and proposed that we would design and build a two-passenger sports car at a minimum cost. It was basically conceived as two-passenger car that would handle very well, outstanding handling, and fuel economy of course was a very important issue. Neticede kod ismi olarak PK dedikleri bir proje ortaya atıyorlar ve bu projenin başına da Hulki abi geliyor. Aslında Hulki abinin kafasında kendi arabasını yapma planının çok uzun süredir var olduğunu görüyoruz. Kafasındaki motor V8, alüminyum bir motor, su soğutmalı ve turbolu. Ama tabii GM bünyesinde önemli bir oyuncu daha var, Corvette. Şimdi Corvette Amerika için, GM için bir signature car dedikleri yani bir imza araba. Yani bugün bir Amerikan spor arabası dediğiniz zaman ilk aklınıza gelebilecek arabalardan bir tanesi. Belki de ilki Corvette. Yani bu kadar tartışmasız. Şimdi GM çorbayı Corvette'den kaynatıyor. Yani Corvette GM için önemli bir araba, önemli bir gelir kaynağı. Hastası, meraklısı çok. Yani bu bağlamda GM bünyesinde Corvette'e rakip olabilecek, Corvette'in satışlarını etkileyebilecek başka bir spor arabanın üretilmesini pek olumlu görmeyen kişiler var ve bu kişiler de köşe başlarını tutmuş vaziyette. Hatta genel olarak bu ortadan motorlu 2 kişilik spor araba konseptine de pek sıcak bakmıyorlar. Yani bu dönemde projeyi bayağı bir baltalamaya çalıştıklarını görüyoruz ama Hulki abi ve ekibi bu enerji krizini de göz önüne alarak Sport Commuter çatısı altında yani
sportif görünümlü ama aynı zamanda yakıt sarfiyatı oldukça düşük. İnsanların böyle işe gidip geleceği falan ekonomik bir araç şeklinde bir tasarımı GM yöneticilerine yedirmeyi başarıyorlar. At 8 o'clock, we pulled into the tech center. There's a little ride area for the executives. They are driving, and we are sort of standing on the side, see what happens. Out of those 6 guys, 4 guys came and said, "This looks like an Italian car you got at the export." Says, "What is your program?" We said, "This is the car, guys." I found out why they couldn't drive, because they start their car in gear with a starter, and you should see the car jerk around. Then you realize these guys don't drive, and they have drivers. We laughed at it, of course. You can't laugh to their face, but when you go to the office, you laugh your butt off. It's a big corporation, and obviously there's a lot of money not to spend. It's just in the bank or somewhere. Pontiac had a little character of being independent. They were mavericks. Everybody in it was a little bit not quite GM type people. Neticede 26 kişilik bir mühendis kadrosu ve başlarında Hulki Allıkaçlı ile proje start alıyor. Proje start alıyor almasında ama daha başından itibaren GM yöneticilerinin bu projeyle ilgili yanlış kararlar aldıklarını görüyoruz. Mesela projeye ayrılan bütçe 400 milyon dolar. Şimdi bu miktar bu derece farklı konsepte GM için ve genel olarak Amerikan otomotiv endüstrisi için çok farklı, çok değişik, yani çok büyük bir adım niteliğindeki böyle bir projeye 400 milyon dolar gibi küçük bir bütçe ayırmak, bunu anlamak çok zor. Bunun üzerine bir de GM'in yılda 100 bin tane araba üretme beklentisi içerisinde olduğunu görüyoruz ki bu da ileride daha sonra altını çizeceğim o noktaların kalite kontrol konusunda bir takım problemlere yol açacak. Tabii bu kadar düşük bir bütçeyle Hulki abinin kafasındaki V8 motor hayal oluyor. GM'in elinde Iron Duke dedikleri son derece ağır, yani kesinlikle bir spor arabaya yakışacak bir motor değil. Zayıf, güçsüz, yani kendini zor taşıyor. Yani. Oldukça problemli, son derece performanssız. Ya bütün bu olumsuzlukların arasında tek olumlu gelişme tam bu dönemde kapanan bir fabrika söz konusu. Fabrikadaki gerekli modifikasyonları kısa sürede tamamlıyorlar. Bu sayede fabrikayı tamamıyla bu Fiero'nun üretimine yönelik tasarlıyorlar ki bu da işlerini biraz kolaylaştırıyor. Aracın üretimiyle ilgili kendi kafasındaki uygulamaları yaparken ne tür mühendislik yöntemleri uyguladığını göz önüne aldığımız zaman Hulki abinin gerçekten çağının çok ilerisinde bir mühendis olduğunu anlamak hiç de zor değil. Kaportadaki panellerin plastikten yapılmasını istiyor. Paslanma derdi yok. Dolu yağdı derdi yok. Süper bir şey. Çok iyi. Zehir gibi bir plan. Tabii aracın üretim başladı. Bu çocuğa bir de isim bulmak lazım. Pegasus falan bir iki isim arasında gidip geliyorlar ama neticede İtalyanca'da gururlu anlamına gelen Fiero'da karar kılıyorlar. Fiero 2M4. 2 sadece 2 koltuklu olduğu için M mid engine, yani ortadan motor. 4 da 4 silindir. Büyük gün gelir çatar, fabrika açılır. Fiero'yu yapıyorlar. Fiero bitiyor, piyasaya çıkıyor. Aman yarabbim. Yıkılıyor ortalık. İnanılmaz bir. Çok seviyorlar. Let me really put you on the spot here. All right, I'm the customer and you're the Pontiac salesman in the showroom, and I come in and I'm kicking the tires. What are you going to use to sell me on this car? What are going to be the big selling points? I have been around cars long time. This is one of the few cars you have to drive this car. Once you drive this car half an hour, you'll fall in love with it. Deneme sürüşlerinde falan motorun biraz zayıf olduğu ben göze çarpıyor ama özellikle sürüş karakteri, yola oturuşu falan gerçekten spor araba gibi. Interior design, yani iç dizaynı da çok güzel. Yani açıkçası ben hala bugün bile çok beğeniyorum. Özellikle böyle retro iç dizaynı sevenler için mükemmel bir şey. Fiero'nun içini dizayn eden insanların vintage uçakların kokpitlerinden esinlendiklerini herkes biliyor. Diğer bir nokta, kadınlar bayılıyor arabaya. Böyle ufak tefek şirin minnoş falan bir şey. Arabayı satın alanların yarısından fazlası da kadın. Başlangıçtaki bütün bu güzel gelişmelerin tam zıttına bir haber. Fiero'lar alev almaya başladı. Şimdi motor yüksek devirlerde çalışırken kran kolu kırılıyor. Bir şarapnel gibi motorun içerisinde zarara yol açarak bu zarar neticesinde akan yağın egzozun üzerine düşmesiyle buradan bir alev alması söz konusu. Yani yangınların temel çıkış noktası bu. Bunun yanı sıra elektrik kaynaklı bir takım yangınlar olduğunu da görüyoruz. Her ne kadar sonraki senelerde bu problemleri giderseler de basına çok yansıyan Fiero'ların alev alması konusu tüketicilerin zihnine biraz kazınıyor diyebilirim. Bunların dışında işte yağ akıtması, antifriz akıtması, kullanılan radyatör hortumlarının kalitesizliği,
Aslında sonraki yıllarda GM'in bu araç ve motor üzerinde çok olumlu değişiklikler yaptığını görüyoruz. 2.8 litre kapasitesinde V6 motoruyla GT modelini sunuyorlar. Onu takip eden yıllarda debriyaj sisteminde, süspansiyonda yeniliklere gidiliyor. Nihayet 1988 yılında Hulki abinin aracı ilk dizayn ettiği dönemdeki kafasında olan süspansiyon sistemi falan geliyor. En önemlisi havalı direksiyon, ki bu çok önemli bir nokta. Aracın bayanlar tarafından çok tutulduğunu, çok tercih edildiğini söylemiştim. Fakat onların en önemli şikayetleri aracı kullanırken, özellikle park ederken falan direksiyonu çevirmekte zorlanmaları. Yani direksiyon çok ağır. Yani şimdi bir malı piyasaya sürerken bir pazar araştırması yapılır. Sizin hedef kitleniz nedir? Onların beklentileri nedir? Bunları göz önüne almanız gerekir. Ama maalesef daha önce de bahsettiğim bu vizyon eksikliği GM'deki en büyük problem. Bunlar oldukça es geçiliyor. Yani yeterli pazar araştırmaları yapılmıyor. Fiero'ların böyle oldukça yüksek oranda yanması devlet kurumlarının da ilgisini çekiyor. Neticede 1989 yılına geldiğimiz zaman GM'in bütün 4 silindirli Fiero'ları geri çağırdığını görüyoruz. Hemen ardından bundan 4 ay sonra tüm Fiero'ları geri çağırıyorlar. Tabii bütün bu olumsuzluklar, geri çağırmalar, işte kamuoyunda, televizyonlarda, gazetelerde alev alev yanan Fiero'lar. Fiero'nun bu noktada gelmiş olduğu yer kesinlikle ilk piyasaya sürüldüğü 1984 değil. V6 güçlü bir motoru var. Bütün elektrik problemleri, motorla ilgili problemler giderilmiş. Tabii yine en önemli noktalardan bir tanesi satışların her geçen sene düşmesi. Yani neticede GM yöneticileri maalesef Fiero modelinin artık devam ettirilmemesi gerektiğine karar veriyorlar. Fiero'nun Amerika'daki bu pazar payının daralmasındaki önemli bir diğer noktada bu Japon otomotiv endüstrisinin artık ağırlığını iyice hissedilmesi. Örneğin bir Honda CR-X, yani şimdi eğri oturup doğru konuşmak gerekirse iyi araba. Çok büyük bir kitle var. Yani adamların arabanın şusu busu önemli değil. Ya reliability, yani arıza çıkarmayan, problemsiz araba istiyorlar. Yani mesela bir sürü bayan var. Hiç işte istiyor ki sadece ben arabanın yağını değiştireyim, araba gitsin. Yani böyle bir müşteri kitlesi var. Şimdi siz bu kitleye Fiero satamazsınız artık. Le trottoir du trottoir. Taxi m'ignore ce soir, rue des Lombards. 背中には2人を酔わせるハートがある。日本初ザ・ミッドシップ MR2 トヨタから Toyota MR2, onlar da çok iddialılar. Tabii bütün bunlardan bahsetmişken Mazda Miata Amerika'da son derece tuttu bu araba. Fiero bugün nerede? Fiero bugün açıkçası Amerikalıların kalbinde. Çok sevilen bir araba. Çok merakları var. Amerika'nın birçok büyük şehrinde Fiero kulüpleri var. Bugün baktığınız zaman özellikle V6 motorlu GT Fiero'ların çok yüksek fiyatlara alıcı bulduğunu görüyorsunuz. İşte kit car, replika, Ferrari'si, Lamborghini'si, aklınıza gelebilecek her türlü replikayı görebilirsiniz. Araca V8 motor atanlar mı ararsın? Her türlü LS uygulamaları, Hulki abiye gelince benim şahsi kanaatim, aslında Hulki abi şanın çok ilerisinde bir mühendis. Bu videoyu hazırlarken konuya değişik perspektiflerden bakabilmek için çok farklı kaynaklardan yararlandım. Röportajlar, verdiği demeçler, dergilerde çıkan yazılar. İlk gözüme çarpan şey, Hulki abi tam bir otomobil meraklısı. I never thought 20 years from the time we started the design that the car would still exist and be so beautiful. So you should really give applause to yourself. It's wonderful. It's unbelievable. Ve en önemlisi kendini Fiero'ya adamış. Sayısız Fiero sahibiyle direkt olarak tanışan bir insan. Kesinlikle inanıyorum ki eğer GM Hulki abiye destek olsaydı bugün Amerika'nın 2 kişilik spor arabası Mazda Miata değil, Pontiac Fiero olabilirdi. Number one, we did not design a commuter car. We designed a sports car that's capable of handling unlimited amount of power. And the reason is very simple. See, there are 3 configurations on chassis. One is a front engine, rear drive, front engine, front drive, then rear engine, and rear engine comes into 2 flavors. One is like Porsche, which is rear engine, engine in the rear, and behind the axle, and then there's an engine in front, which is like Formula One cars. When you go there, that combination, which Fiero is, from there on, regardless the size of the vehicle, if you increase, say,
power, all you have to do is put more tire to it. Bigger tire and bigger engine and bigger tire, so its speed is unlimited. Whereas if you have front engine and rear drive, you spin out, you see. So the car was really designed to be a high-performance, potentially high-performance vehicle. That's why you can put Cadillac V8 in it and drive. Or other, some hot rods stuff I've seen out there. You see, all you have to do is put a big tire in. And the way we got the 51 miles per gallon exactly was a four-cylinder with a very wide ratio that was a real dog to drive. But you could get 51 miles per gallon, you see. So the car was a platform to make it hot. But we introduced it as a commuter. Ona bu fırsatın verilmemesinde şirket içi politikaların etkisi olduğunu düşünüyorum. Aslında projenin başında Hulki abi V8 motorlu bir Fiero yapıyor. Yeah, the original car was V8. We had a corporation had an aluminum V8, and we almost tooled that. And that was a real outstanding engine, and with a turbo, water-cooled turbo in it. It was very fast. It is true we had installation and we blew the doors out of Corvette. The only problem is we got caught doing that. So at the proving ground, there's an east and west straightaway, and we were racing with it, and somebody took pictures and sent it downtown, so we got a little reprimand on that. Yes, there's no question marketing came, very strong recommendations, get this engine faster and so on. They told us not only fuel economy, but also there was an engine capacity issue. They said, look, here's an engine plant that has got excess capacity. That'll cost you nothing. If you want that V8 engine, then it's going to cost you money which you don't have the budget for. Which one do you want? We said we want the car, so we took the four-cylinder. You know, these are the realities are on big corporations. Trade-offs. Bu güzel insan, başarılı Türk mühendisi Hulki aldı kaçtı. Maalesef 2015 yılında aramızdan ayrıldı. Cenazesine ailesi ve sevdiklerinin yanı sıra birçok Fiero sahibi de katıldı. Bu videoda ben de bu güzel insanı size bir nebze olsun tanıtabilsem ne mutlu bana. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.